Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebek Pikachu yapacağız. Kadife ipten. Sarı bir ipe ihtiyacım var. Ben markasını Himalaya kullandım. İstediğiniz bir kadife ip de kullanabilirsiniz. Bir ipten kalıyor. Onu da söyleyeyim. 16 milim vidalı göze ihtiyacım var. 14 milim de olur. Yani 14 veya 16 milim vidalı göz alacağız. Şu şekilde etamin seccade işlediğimiz ipler var. Etamin ipleri. Ben bununla ağzını işleyeceğim. Küçük bir parça kırmızı ip yanakları için. Siyah kadife ip çok küçük kullanacağımız için elinizde siyah bir ip varsa şöyle göstereyim. Ben öyle kullandım. Kadife kullanmadım. Şu kalınlıkta ama. Bunu iki kat yaptım. Şöyle göstereyim. İki ipi, iki tane siyah ipi, iki tel şeklinde böyle birleştirip bu şekilde siyah kısımlarını ördüm. Ama elinizde varsa siyah ip de kullanabilirsiniz. Çünkü çok az kullanacağız siyah kısmını. Siyah kadife ip de olur. Dediğim gibi şu kalınlıkta, bakın şöyle göstereyim. Çok ince değil yalnız. İki kat yaptım. Öyle kullandım. Tığım da 5 milim. Hep birlikte yapımına başlayalım. Baş ve gövde birlikte olacak. Ayrı olmayacak. Yani dikmeyeceksiniz. Birlikte gidecek. Ve bir tane de işaretleyici alıp başlayalım yapımına. Baş kısmıyla başlıyoruz ve kadife iplerimizi her kullanımda şöyle kesimde yakıyoruz. Tığımı aldım. İpimi şöyle daire şeklinde kıvırdım. Tığımı içerisinden geçirip parmağıma doladığım ipi de dairenin içerisine çektim. Bir sık iğne ile sihirli halkamı oluşturdum. Küçük ipi şöyle şu boşluğu tığım içerisine girecek kadar küçülttüm. Kadife ip de sonradan çektiğinizde sıkıntı olabiliyor. Baştan şöyle küçük tutun. İçerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Küçük ipi şöyle iyice çektim, kapattım. İlk yapmış olduğum boşluğa sık iğneye batarak kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. Burası bizim birinci sıramız ve 7 tane sık iğnemiz oldu. İşaret ipimizi koyuyoruz. İkinci sıramıza geçiyoruz. Hemen sıradaki sık iğneden devam ediyorum. Ve çift batıyorum. Yani aynı boşluğa 2 kere batıyorum. 7 tane yapmış olduğum sık iğnenin her bir boşluğuna 7 adet sık iğne yaparak 14 tane sık iğne sayısı elde edeceğim. İkinci sıramın sonunda. Hepsini çift batalım. 7 tane sık iğnenin 14 tane de sıra sonunda sık iğnemiz olsun. Şurayı biraz gevşek yaptım. Çok gevşek örmeyin. Çok sıkı da örmeyin. Orta karar. Eliniz eğer çok gevşekse, geçemiyorsanız önünü, tığınızı 4 numaraya düşürün. Şimdi aldım işaret ipimi. 3. sırama geçiyorum. 3. sıramda işaret ipimizi yerine koyduk. Bir sık iğne ile başlayıp yanına bir çift. Bakın çiftler V şeklinde gözüküyor. Gene onların üstüne gelecek. Bir sık iğne, bir çift yaptım. Tekrar yanına bir sık iğne, bir çift. Sıra sonunda 21 tane sık iğnem olacak. 7 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. Bir sık iğne, bir çift, 21 tane de sık iğnemiz olacak. 4. sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi araya koyduk. Bakın hemen şu bitiş kısmına koydum. Ne demiştik? Hep çiftlerin üstüne çift gelecek. 2 sık iğne ile başlayalım. 1 2 sık iğne, yanına bir çift. Tekrar 2 sık iğne, 1 2, yanına bir çift. 7 kere yine bu işlemi tekrarlayalım. 2 sık iğne, bir çift, 2 sık iğne, bir çift. Sıra sonunda 28 adet sık iğnemiz olacak. 5. sıramıza geçelim. 5. sıramızdayız. İşaret ipimizi aldık, araya koyduk. 3 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3, yanına bir çift. Tekrar 3 sık iğne, 1 2
3, yanına bir çift. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir çift, 3 sık iğne bir çift şeklinde gidelim. 35 adet de sık iğnemiz olsun. 6. sıramıza geçelim. Sıra sonunda 35 tane sık iğnemiz olmuştu. Bu 35 sık iğnesiyle devam ediyorum. Yani hiçbir eksiltme, arttırma yok. 6. sıramda düz bir şekilde her sık iğneye birer kere batarak 35 tane sık iğne yapıyorum. 7. sıramda böyle, 8, 9, 10 da böyle. 6'dan 10. sıramda dahil 35 tane sık iğne yapıyoruz. Hiçbir eksiltme, arttırma yok. 10'da dahil bu şekilde örelim. 10. sıraya kadar düz bir şekilde ördük. Şimdi şu yanak kısımlarını yapacağız bu sırada. 5 tane sık iğne. Burası not alın isterseniz. İlk 5 tane sık iğne ile başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi bu yanındaki sık iğneye bir çift yaptım. Yanındaki sık iğneye de bir çift. Yani ikinci çiftim. Üçüncü çiftim. Yanındakine dördüncü çiftim. Tekrar anlatacağım ben. Yanındakine beşinci çiftim. Yanındakine altıncı çiftim. 5 sık iğneden sonra 6 sık iğnenin, yani yandaki her birine çift battım. 5 sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de yan yana çift yaptım. Şimdi 4 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar yanına çift. 6 tane daha çift yapacağız. Birinci çiftim. Yine yanına ikinci çiftim. Yanına üçüncü çiftim. Şu kısım burun kısmı oldu. Aradaki 4 sık iğne olan. Yanına dördüncü çiftim. Yanına beşinci çiftim. Ve altıncı çiftim. 5 sık iğne, 6 çift, 4 sık iğne, 6 çift. Kalan işaret ipime kadar kalan sık iğneyi örüyorum. 14 tane de sık iğnenizin kalması gerekiyor. İşaret ipimin olduğu yere kadar düz bir şekilde 14 tane sık iğnemi de örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, ne yaptık 11. sıramızda? 5 sık, 6 çift, 4 sık, 6 çift, 14 sık iğne ile bitirdik. 47 tane sık iğnemiz oldu sıra sonunda. 12. sıramda da hiçbir işlem yapmayacağım. Düz bir şekilde 47 adet sık iğneyi öreceğim. Eksiltme, arttırma yok. 47 tane sık iğnemizi örelim. Evet, şöyle bir görüntü oldu. Bakın işaret ipim burada. Burası arkası, burası önü. Şimdi şu gözleri bir takalım. Daha sonra devam edelim. Çünkü içerisini dolduracağız. Ben 16 milim göz kullandım. Daha iri istiyorsanız 18 milim. 14 milim dedim ama 14 milim sanki biraz küçük olacak. Bence 16 ve 18 milim tam ideal. Şimdi ne yapıyoruz? Tam başlamış olduğumuz bu 7 tane sık iğne yaptığımız yeri bir sayıyoruz. Birinci sıramız 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 9 ile 10'uncunun arasına şöyle bir tığınızı geçirin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sık iğnelerimin arasına şöyle bir tığımı koydum. Yani şu sıram. İsterseniz buraya bir işaretleyici de takabilirsiniz. Şöyle öne doğru bir gidelim. Şöyle bir tığımı koyalım. Önce bir yerimizi belirleyelim. Bakın 6 çift buradaydı. 6 çift burada, 4 tane de sık iğne yapmıştık. Oraya gelin. Ve oraya 9. 10. yerinizi belirleyin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu ara. Şimdi bakın burası önemli. Şöyle işaretleyiciyle ben bir işaretledim. 6 tane burada yaptık. Çift belli, bakın çiftlerim. 6 tane de buradan başlıyor. Arada 1, 2, 3, 4 sık iğnemiz vardı.
Bu 4 sık iğnemizin tam ortasına belirlediğim işaretleyicimle 1, 2, 3 çiftliğe burası 4. Tam bu çiftin şu kısmına hemen bir üstüne aynı 9. 10. sıraya hizaladım. Buradan da yine bu 4 tane sık iğnenin olduğu yerden ortalamıştım ya. 1, 2, 3, 4, yani saydığınızda 5. oluyor. Çiftleri çift olarak sayarsanız. Şöyle. Şimdi tekrar göstereceğim ben. Arada 1, 2, 3, 5 tane sık iğne kaldı. Çift olarak sayıyorum ama bakın. Burada çift olduğu için bunu 2 tane sayın. Tam şu 6 sık iğne başlamış olduğum yerin bakın tamamen şöyle yanı bir üstü. Çaprazında ama. Yani ikinci çiftlerimin üstüne denk geldi. 6 sık iğneyle başladığım yerin ikincinin bir hemen şöyle çaprazı şöyle ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle bir göstereyim. Bakın burada arada 4 sık iğnemiz vardı. Gözleri bu şekilde hizaladım ve taktım. Vidalayalım. Daha sonra devam edelim. Vidalamasını da ben yine bir göstereyim bilmeyen arkadaşlar için. Şu şekilde çıt diye ses duyacaksınız. Diğerini de takalım. Evet. Şimdi devam edelim. Gözlerimizin yeri anlaşılmıştır umarım. Şöyle yaptığımda ben bir daha bir göstereyim. Bakın. 4 tane sık iğnemiz vardı. Hemen şu çaprazın, yani ilk yapmış olduğumuz çiftin hemen şöyle bakın bir üstüne çaprazında kaldı. Arada da 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemiz kaldı. Üstten sayarsanız şurada. Bu şekilde. Bir daha şöyle bir göstereyim. Şimdi devam edelim. Kaçıncı sıramızdayız? 13. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 5 tane sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne. Şimdi 6 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Şöyle elinizi çektirin eksiltmelerde. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmem. Beşinci eksiltmem. Ve 6. eksiltmem. 6 kere arka arkaya eksiltme yaptım ve her eksiltmede şöyle ipinizi sıkılaştırın, araları gevşek olmaması için. Şimdi 4 tane sık iğne yanına 1, 2, 3 ve 4. 4 sık iğneden sonra yine 6 eksiltme. Birinci eksiltmem, ikinci eksiltmem, üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Ve her seferinde şöyle sıkılaştırıyorum. Beşinci ve 6. eksiltmem. Tekrarlayalım. 5 sık iğne ile başladık. 6 eksilt, 4 sık iğne, 6 kere eksiltme yaptık. Kalan 14 sık iğnemi de sıra sonuna kadar örüyorum. Düz bir şekilde 14 tane de sık iğneyi örelim. Daha sonra 14. sıramıza geçelim. Evet, bakın şöyle bir görüntü oldu. Bu şimdi içi dolunca düzelecek. Endişelenmeyin. Yanaklarını yapmış olduk. 14. sıramızda eksiltmelere geçiyoruz. 3 sık iğne ile başlayalım. 1, 2, 3 sık iğne, 1 eksilt. Eksiltmelerde şöyle sıktırın ipinize. Tekrar 3 sık iğne, 1, 2, 3, bir tane eksiltme. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne 1 eksilt, 3 sık iğne 1 eksilt yapıyoruz. Sıra sonunda bizim 28 tane sık iğne sayımız kalacak. 15. sıramıza geçiyoruz. İşaret ipimizi çıkarttık.
Bu sefer de 2 sık iğne bir exit yapıyoruz. 1, 2 sık iğne, 1 eksiltme. 7 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. 2 sık iğne bir exit, 2 sık iğne bir exit. Sıra sonunda 21 tane sık iğnemiz kalacak. 16. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. Bir sık iğne. Burada eksiltmelerinizde hep sıktırın ipinizi arkadaşlar. Kadife ip çünkü bolluk kalmasın. Eksiltirken olur o sıkıntı. Bakın bir sık iğne yaptım, bir eksiltme yaptım ya, böyle şöyle sıkılaştırın ipinizi. Yine bir sık iğne, bir eksilt. Yine 7 kere bu işlemi tekrarlayalım. 14 tane de sık iğne sayım kalsın. Başımız zaten bitti. İçini dolduracağız. Gövdeye geçeceğiz. Yine gövde bir gidecek ama ipi koparmayacağız. Evet, başımız şu an hiçbir şeye benzemiyor tabii ki. İçerisini doldurunca şekillenecek. Şimdi el yapımızla içerisini sıkıca, hiç boşluk kalmayacak şekilde doldurun ki kafamızın şekli oluşsun. Yoksa yaptığınız çalışma güzel olmaz. İyice dolduruyoruz. Tepeleme, sıkı sıkı doldurun. Böyle içerisine bir makas yardımıyla da doldurabilirsiniz. Ya da isterseniz bir sıra önceden de doldurabilirsiniz. Daha zorlanırsanız. Bu şekilde içerisini sıkıca dolduruyorum. Doldurdum. Doldururken dikkat etmeniz gereken nokta şu: yanakların içerisini şöyle, oraları çift yapmıştık ya, alta çift, alta eksiltme yaptık sonra. Oraları özellikle şöyle doldurun ki boşluk kalmasın. Başımız bu şekilde. Şimdi gövdeye geçiş yapacağız. Gövdeye geçiş yaparken şöyle biraz yaklaştıralım. Yine işaret ipimizi çıkarttık. 17. sıramız oldu. Burada dikkat etmeniz gereken püf noktasını söyleyeyim size. Sıkıyorum burayı. Çünkü şimdi burasını doldurduk içerisine. Çift yapacağız. Boşluk kalmaması adına şöyle ipinizi biraz sıkılaştırın. Şöyle her seferinde çektirin. Bu 17 tane, 14 tane sık iğnenin, yani 14 sık iğnemiz kalmıştı. Hepsine çift batıyoruz. Gövdeye geçiş yapacağız. Şöyle buraları sık örmeye özen gösterin. Her bir sık iğneye çift batıyorum. Hepsine. Sıra sonunda da 28 tane sık iğnemiz olacak. Hepsine çift batıyorum. Ve dediğim yöntemi lütfen uygulayın. Şöyle elinizle her yaptıktan sonra bir sıkılaştırın. Şurayı biraz sıkıyorum. 14 sık iğnemizin hepsine çift batıp 28 sayısını elde edelim. 17. sıramızın sonunda 28 adet sık iğnemiz olacak. Evet, hepsine çift battık ve 28 sayısını elde ettik. Şimdi 18. sıramızdayız. İşaret ipimizi koyduk. Şimdi bir sık iğne ile başlıyorum. Yine şöyle bir sıkılaştırın. Yanına bir çift. Yine bir sık iğne. Yine bir çift. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir çift, bir sık iğne bir çift yapıyoruz. Sıra sonunda 42 tane sık iğne sayımız oluyor. Masada biraz zorlanıyorum şu an. Bir sık bir çift, bir sık bir çift, sıra sonuna kadar gidelim. 42 tane de 18. sıranın sonunda sayımız olsun. Evet, 42 tane sık iğnemiz oldu. 19. sıramıza geçiyoruz. Hiçbir işlem yok. Düz bir şekilde eksiltme arttırma olmadan 42 tane sık iğneyi örüyoruz. 19, 20, 21 ve 22. sıramda dahil bu şekilde 22. sıraya kadar düz bir şekilde devam edelim. Evet, 22. sıraya kadar, yani 4 sıra düz bir şekilde ördük. Şimdi 23. sıramızda da bir arttırma işlemimiz var. 5 sık iğne ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne, bir çift. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir çift, 5 sık iğne bir çift şeklinde devam edelim. Sıra sonunda 49 adet sık iğne sayımız olacak. 5 sık bir çift, 5 sık bir çift. 49 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi
24. sıramızdayız. Pardon. 24. sıramızda hiçbir işlem yok. Bu 49 sık iğne sayısını koruyarak düz bir şekilde eksiltme arttırma olmadan örelim. 49 tane sık iğne yapıyoruz burada. Sıra sonuna kadar örelim. 25. sıramıza geçiyoruz. İşaretimizi çıkarttık. 5 sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yanına bir eksiltme yapıyorum. Bu seriyle gideceğiz. 5 sık iğne, bir eksit, 5 sık iğne, bir eksit. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonunda 42 adet de sık iğne sayımız kalacak. 5 sık iğne, bir eksit, 5 sık iğne, bir eksit. Bu seriyle sıra sonuna kadar devam edelim. 26. sıramıza geçiyoruz. 26. sıramızda da hiçbir işlem yok. 42 adet sık iğnemiz kalmıştı ya. Onu örüyoruz yine. Hiçbir eksiltme artırma olmadan düz bir şekilde örelim. 42 tane yine sık iğnemiz olsun. 27. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 4 sık iğne, bir eksit yapıyoruz. 1 2 3 4 sık iğne, bir eksit. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne, bir eksit, 4 sık iğne, bir eksit şeklinde devam edelim. Evet, 28. sıramızdayız. 28. sıramızda da 35 adet sık iğnemiz yapacağız. 4 sık iğne, bir eksitten sonra 35 tane sık iğnemiz kalmıştı. Yine 35 tane sık iğne ile devam ediyorum. 35 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi 29. sıramızdayız. 29. sıramızda artık eksiltmelere geçiyoruz. Yani düz bir şekilde, hiç aralarda örmeden 3 sık iğne, bir eksit yapacağız. Şimdi 2 3 sık iğne, bir eksit. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne, bir eksit, 3 sık iğne, bir eksit şeklinde devam edelim. Sıra sonunda 21 tane sık iğnemiz kalacak. Düzelteyim, hata yaptım. 3 sık iğne, bir eksitten sonra 28 adet sık iğnemiz kalacak. Kusura bakmayın, bazen oluyor. Şimdi 28 tane sık iğnemiz kalmıştı. 2 sık iğne, burası kaçıncı sıramız? 30. 2 sık iğne, bir eksit yapıyoruz 30. sıramızda. Bu şekilde gidiyoruz. 2 sık iğne, bir eksit, 2 sık iğne, bir eksit şeklinde. Şimdi 21 tane sık iğnemiz kalacak. Demin karıştırdım. Sıra sonuna kadar 2 sık iğne, bir eksitle devam edelim. Şimdi 30. sıramıza yaptık. 31. sıramıza geçmeden önce içerisini yine tepeleme dolduralım. Çünkü o alanımız bizim daralacak. Doldurmamız zor olacak eksiltmeleri yaptığımız için. Sıkıca, özellikle şu boyun kısmına doğru, hani başın düşmemesi için, hiçbir boşluk kalmayacak doldurduğunuzda, ki çalışmanız güzel olsun. İçerisini iyice dolduralım. 31. sıramıza geçelim. Evet, şimdi 31. sıramıza geçeceğiz ama içerisini bakın doldurdum, yine dolduracağım. Yani kapamadan bir daha bir doldurun. Çünkü örüyorum ve boşluğum gene oluşuyor. Şimdi 31. sıramızda bir tane sık iğne, bir eksit. Bir sık iğne, bir eksit olacak bu sefer. Yine böyle doldurduğunuz için her eksiltmelerinizde ipinizi sıkılaştırın. Bir sık iğne, bir eksit. Bir sık iğne, bir eksit, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda 14 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi içerisini yine dolduralım. Ve en son artık 32. sıramızda hepsini eksiltip bitireceğiz. Orayı da göstereceğim. İçerisini yine sıkıca bir dolduralım. İçerisini iyice doldurduk. Şimdi son sıramız. İşaret ipimizi yine çıkarttık. Şöyle. Şimdi hepsini eksilteceğim. Yani 7 kere eksiltme işlemi yapacağım. Burada da gene
Her eksiltmeden sonra ipinizi iyice sıkılaştırın. Çünkü çok doldurduk içerisine. Böyle iyice çekin. 7 kere arka arkaya eksiltme işlemi yapalım. Ben şimdi masada zorlanıyorum. Bu şekilde 7 tane arka arkaya eksiltelim. Dediğim gibi her seferinde sıkın. Çünkü masada çok zor olacak içi dolu olduğu için. Kapamayı da birlikte yapalım. Evet. Şöyle güzelce bakın kapadık. Yine biraz içerisine doldurabiliriz. İpimizi keselim. Çok kısa kesmiyorum bakın ipi. Şu uzunlukta kesiyorum. Ne yapıyorduk? Çakmakla yakacağız. Şöyle. Şimdi bakın. Burayı kapamadan önce içerisini biraz dolduralım demiştim yine. Çünkü içerisine ne kadar doldurup boşluk bırakmazsanız ürününüz o kadar güzel. Yıkandığında da o kadar muntazam şekil alır. Bunu yapın. Şimdi artık kapatıyoruz gövdemizin sonunu. Birazcık daha şöyle uzaklaştıracağım. Sıradaki sık iğneye battım. Bakın. Hemen ipimi geçirdim içine. Sonra bir yanındakine battım. İpimi geçirdim. Şöyle biraz, evet. Sonra hemen bir yanındakine battım. İpimi geçirdim. Bakın içten tığımı geçiriyorum. İpi dolayıp içeri çekiyorum. Şimdi şöyle iyice bir sıkıca burayı çektiriyorum. Boşluğu kapatıyorum. Herhangi bir yerden ipin yanından şöyle çıkarttım. İpimi, bakın hiçbir şekilde boşluk kalmadı. Şimdi buraya bir düğüm atacağım. Bakın ipin yanından şöyle bir boşluktan çıktım. Aldım ipimi. Bu boşluktan yine geçirip düğümümü attım. Çekiyorum. Ve ileriden herhangi bir yerden yine ipin dibine çıkıp buraya gizliyorum. Çıkabilir elyaflarınız. Onları içeri gene iğne veya tığ yardımıyla temizleyebilirsiniz. Daha sonra da hafif ipimi çekerek kesiyorum. Elimizde de şöyle şekli verelim. Birinci bölüm bu kadar. Gövde ve baş kısmını çalıştık. Yavru Pokemon Pikachu olacak. Neleri kaldı? Kulakları kaldı. Süslemesi kaldı ağzının. Ayak, kol ve kuyruğu çok önemli. Kuyruk biraz meşakkatli. Onu da yapacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.